Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi Güç'ten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerji dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor, hangi enerjiler aktif hayatında dediğimizde yenilik, tazelenme, kafa karışıklığı ve yorgun hissetme. Bir şekilde kafasının karışık olduğu bir sürecin içerisinde bir süredir kafasındaki bu sorulardan dolayı meşgul olduğu bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir. Kendini yorgun hissediyor. Ama bu kafa karışıklığı daha çok yeni başlangıçlarla ilgili, adım atmakla ilgili, hayatını değiştirmek ya da hayatında oluşan, şu an var olan negatif durumların ortadan kalkmasıyla ilgili bir net karar alması gerektiğini düşünüyor aklınızdaki kişi. Ancak bir çıkar yol bulamama durumu içerisinde, bu yüzden de biraz böyle yorucu bir enerji içerisinde olarak görünüyor. Yani uzun süredir yeni başlangıçla ilgili bir iş kurmak olabilir, ilişkideki sıkıntıları ortadan kaldırmak olabilir ya da yeni bir ilişkiye başlamak olabilir. Bunlarla ilgili bir çözüm arayışı içerisinde diyebiliriz. Şimdi devam edersek ruhun karanlık gecesi, serbest bırakmak ve titreşim kartıyla. Yeniliklere kendini kapatmış biri olabilir, yeniliklere çok açık biri olmayabilir aklınızdaki kişi ve bu noktada ruhun karanlık gecesi bize bilinçaltımızdaki o negatif durumlardan bahseder, negatiflikten bahseder. Burada daha çok böyle karanlık taraflarıyla yüzleştiği, bırakması gereken şeyleri, özellikle bu kafa karışıklığını oluşturan o ikilemler, onu yoran bu enerjileri serbest bırakması gerektiğini, değiştirmesi gerektiğinin çok net farkında olduğu bir süreçte. Biraz enerjisi bir süredir düşük olabilir ama artık yavaş yavaş o karanlık tarafla yüzleşmeye başladıkça enerjisinin arttığını, yeniliklere yavaş yavaş kendini açabilen bir enerji oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bir süredir bilinçaltının o karanlık tarafıyla yüzleşmeye çalışıyor olabilir. Burada fark ettiği şeyler, anladığı şeyler, öğrendiği şeyler ona yeni bir kapı açacak. Zaten amacı yeni bir kapı açmak, yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde ve bu yolda ilerliyor diyebiliriz. Öğrendiği şeyler, fark ettiği şeyler onda çok büyük bir yenilik oluşturacak. Özellikle şimdi iki kart da aynı şekilde geldi aslında. Yeni bir iş ya da aşk kapısı, sonucu belli olmayan yeni bir yol, macera ve küslüklerin bitmesi, yeniden verilecek bir şans, fırsatların iyi değerlendirilmesi, var olanı korumak. Yani burada aslında aklınızdaki kişi şu alanda karar veremediği şeyler, yeni bir işe başlamak olabilir dediğim gibi, başlangıçlarla ilgili çok net artık adımlar atmaya başladığı bir sürecin içerisinde olacak. Küs olduğu bir ilişkisi varsa bunu düzeltmek ya da kişiler varsa bunu düzeltmek, sıkıntılı durumları ortadan kaldırmak gibi birçok isteği olabilir. Yeni başlangıçlar, yeni bir iş kurma gibi isteklerini harekete geçtiği, gerçekleştirebilmek adına harekete geçtiği bir sürecin içerisinde olacak. Daha çok kendi iç dünyasıyla yüzleştiği, biraz zorlayıcı bir enerjinin içerisinde görünüyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer, bugün neler yaşayabilir dediğimizde, kılıç altılısı, tılsım beşlisi, değnek kralı. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda aslında tılsım beşlisi ile beraber maddi olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor olabilir. Maddi kayıplar yaşamış olabilir ve bu da onu kötü hissettiriyor olabilir. Bir süredir bunlarla mücadele ediyor olabilir. Hayır, maddiyatla ilgili bir sorunu yok diyorsanız da tılsım beşlisi sevgiden yoksun kalmaktan bahseder bize. Değersizlik hissi vardır. Maddi korkular vardır, değersizlik hissi vardır. Burada kendini sevilmeyen, dışlanmış, değersiz hisseden enerjilerde olabilir. Bunu ortadan kaldırması gerektiğinin farkında olabilir aklınızdaki kişi. Özellikle kendisine karşı da, başkalarına karşı da şefkatle ilgili çok böyle katı olabilir. Sevilmeyi çok
bilmeyen, anlamayan biri olabilir. Yani bu ne demek? Bilinçaltında çocukluktan bakım veren kişilerden gerekli sevgiyi, ilgiyi, şefkati, güveni alamamış olabilir. Kendini değersiz hissettiği için karşısındaki insanların ona gösterdiği sevgiyi, şefkati kötü olarak algılıyor olabilir. Ve burada özellikle de kendine karşı çok yargılayıcı, kendine çok kötü davranan bir enerji içerisinde olabilir. Ve bir süredir bunun farkında olmasına rağmen yani nedir? Çok yorgundur, kendine zaman ayırması gerekiyordur. Kendini çok yargılıyordur, sıkıntılı süreçlerden geçmiştir, kendini suçluyordur. Bu alanda biraz daha böyle ya tamam bunu yaptım, yaşadım, şu oldu bu oldu ama yani oldu bitti artık tamam. Önüme bakmalıyım dediği bir durumun içerisinde olmasına rağmen kendi şefkat, anlayış gösteremiyor olabilir. Sürekli bu durumu erteliyor. Kendi iç dünyasına dokunmaktan bir süredir kaçıyor olabilir. Bunun en büyük sebebi de kılıç altılısı düşmanlık ve kararsızlıkla beraber şimdi yakın geçmişte sosyal çevresinden çok ciddi düşmanlıklar görmüş olabilir. Alışmış olduğu işte aile ortamı, arkadaş ortamı olabilir, iş ortamı olabilir. Arkasından ciddi işler çevrilmiş, maddi kayba uğramış olabilir ya da çok güvendiği kişiler onun güvenini e, suistimal etmiş olabilir. Ve bu noktada aslında karşısındaki kişilerin o dengesiz tavırları, ona karşı kırıcı, yok edici davranışları, e, yani kalbinde de ruhunda da çok ciddi şekilde yaralar açmış ve aklınızdaki kişi de bu alandan uzaklaşmak zorunda kalmış olabilir. Tılsım altılısı geride bırakmaktır, bulunduğun alanı terk etmektir ama açıkçası orada bir kırgınlık vardır. Çok da seve seve yapılan bir geride bırakış değildir bu. Bir süre önce bunlarla yüzleşmiş, mücadele etmiş olabilir. Ve bu durumlarda onun değersizlik duygusunu tetiklemiş olabilir. Tekrar hatırlamasını, hissetmesine sebebiyet vermiş olabilir. Bu durumun enerjilerin böyle devam etmesi neler getirir onun hayatına dediğimizde değnek kralı geldi. Değnek kralı sıcaklık, dürüst yaklaşımlar ve bilgelik. Çaresizlik kartıyla umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu bulamama ve yıldızlar kartıyla beraber. Şimdi burada çok net kendini çok çaresiz hissettiği noktada o bilgeliğe kavuştuğunun farkına vardığı bir sürecin içerisinde olacak. Daha dürüst, daha sıcak yaklaşımlar hem kendine hem de çevresindeki insanlara karşı böyle davranacak. Bir kart alalım buraya. Evet, ikilemler. Çaresiz olduğunu düşündüğü, karar veremediği, işte bu kararı verirsem çok canım yanar ya da çok zarar görürüm dediği konularla ilgili çok net kararlar aldığı, adımlar attığı bir sürecin içerisinde olabilir enerjiler böyle devam ederse. Bu durumun sizin hayatınızda şu anki yansımasına bakalım. Kılıç Kraliçesi. Şu an enerjisinde siz de aslında daha çok böyle biraz öfke enerjisiyle kendi kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Kılıç Kraliçesi kendi özgürlüğünü seçmekten bahseder. Kendi alanına geçmekten bahseder. Yaratıcı bir karakterdir. Yaratıcı bir enerji ortaya çıkar ve bağımlılıktan kurtulma durumu vardır. Aklınızdaki kişiye karşı bir bağımlılık çalıştırdıysanız en azından bu zamana kadar bu konuda açıkçası artık kendinizi çektiğiniz çok verici bir enerjideyseniz bu zamana kadar bu enerjilerden biraz kendinizde geriye aldığınız o alma verme dengesini en azından korumaya çalıştığınız bir sürecin içerisindesiniz. Daha önce böyle olmamış olabilir. Aynı zamanda biraz da öfkeniz olabilir aklınızdaki kişiye karşı. Özellikle verdiğiniz emeklerin karşılığını alamadığınızı düşünüyorsunuz. Çok emek vermiş, kendinizden çok vermiş olabilirsiniz bu ilişki içerisinde ama karşılığını alamadığınızı düşündüğünüz bir sürecin içerisindesiniz ve değnek şövalyesiyle ciddi bir sabırsızlık içerisindesiniz. Bu bazen fırtınalı süreçlerin içerisine girmekten de bahseder ama burada artık daha çok şöyle bir şey var. Yaptığım emeklerin karşılığını almak istiyorum sabırsızlığının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi size yansıması bu şekildeydi. Sizin bugün hayatınızda neler olabilir? Hangi enerjiler aktif? Buna bakalım. Feza ve boşlukta hissetme, beklenti ve harekete geçme kartıyla başladık.
Ciddi beklentileriniz var. Aslında biraz önce gelen kartlarla konuşamıyorum. Gelen kartlarla beraber aslında birçok emek verdiğiniz ve bu emeklerinizin karşılığını almak istediğiniz bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Harekete geçmek istiyorsunuz. Belki karşınızdaki kişiyle yüzleşmek, onunla konuşmak, hakkınızı savunmak, belki haksızlığa uğradığınız birçok konuda. Bunları ortadan kaldırmak istediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Ama bunu yapabilecek çok da gücü, ne kadar beklentiniz ve isteğiniz olsa da kendinizde bulamıyor olabilirsiniz. Eza ve boşlukta hissetme daha çok ya ben bunları neden yaşadım, neden bunlar oluyor denilen, işte bunları hak etmedim, ne yapacağım denilen o kararsızlık, o boşlukta olma durumu, duygusu içerisinde bugün fazlasıyla olabilirsiniz. Karmik bir durumun içerisinde olduğunu düşüneceksiniz daha çok bugün ve özellikle bunun ailenizden kaynaklı olduğunu, aileden gelen bir karma olduğunu ya da ailenizdeki o durumlar nedir o durumlar? Anne babanızın yaklaşımı, belki annenize kızıyorsunuz işte çocuklukta bana bunu yapsaydın biz şöyle olurduk, şu anki ilişkilerim böyle olurdu vesaire gibi. Biraz böyle suçu sanki aileye attığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız ve burada bir sonuç arayışı içerisinde olacaksınız. Yani ben burayı nasıl temizleyebilirim, toparlayabilirim gibi. Ama en başta şunu söylemem gerekiyor. Özellikle böyle düşünen arkadaşlarım ne yaşanması gerekiyorsa onun yaşandığını ve tekamülümüzde hangi sınavları vermemiz gerekiyorsa o sınavları bize gösterecek, yaşatacak aileyi seçtiğimizi unutmamamız gerekiyor. Aynı zamanda hayatımızda çektiğimiz insanları da bu şekilde hayatımıza alıyoruz. Ki bu noktada ben neden bu durumun içindeyimi düşünüp, örneğin bu kişiyi hayatıma neden aldım, neden ben bu sorunları yaşıyorumu düşünüp aslında iç dünyamızdaki o şifalanması gereken noktayı bulmamız adına bu kişileri hayatımıza çektiğimizi fark etmemiz gerekiyor diyebilirim. O yüzden burada aileyi ya da başka bir şeyleri başta kendiniz olmak üzere kimseyi suçlamadan burada neyi görmeliyim? Ailem bana neyi gösteriyor? Partnerim bana neyi gösteriyor? Kendi içimde ne var ki ben bu durumları çekiyorum hayatıma dedikten sonra çözümü bulabileceğinizi hatırlatmak isterim. Şimdi devam edersek eğer arkadaş veya kardeşten gelecek destek, yeni kurulacak yakınlıklar, başarının yakın olması, ilahi güçler tarafından desteklenmek ve melankolik enerjiler geldi. Çok fazla ay teması geldiği için şöyle göstereyim. Ay bizim dişil enerjimizdir. O yüzden bu noktada dişil enerjiyle ilgili denge çalışmalarınızın ya da dişil enerjinizin dengede olup olmadığını ya da yüzdesine bakmanızda fayda var diyebilirim. Yani burada biraz böyle alma enerjisinde olmayan biri olarak geliyorsunuz. Daha çok verme enerjisindesiniz ve burayı da dengelemeniz gerekiyor. Bu noktada bazı başlangıçlar yapacak olabilirsiniz. Yeni arkadaşlarla karşılaşacak olabilirsiniz. Bazı şeyleri daha net görmeye, algılamaya, sezmeye başlayacağınız durumlar ortaya çıkarabilirler. Ve sistem tarafından güvende hemen toparlıyorum. Sistem tarafından korunduğunuzu hissedeceğiniz, o güvende olduğunuzun farkına varacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Karşınıza gelecek olan, illa arkadaş gibi de düşünmeyelim. Karşınıza gelecek olan bir kitap olabilir, bir sohbet ettiğiniz herhangi biri olabilir. O kişilerden ya da durumlardan ya da olaylardan alacağınız mesajlar size çok farklı katkılar sağlayabilir. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün nelere dikkat etmelisiniz buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin. Bugünün olumlamasını da alalım. Bugünün olumlaması. İçinde bulunduğum an güzelliklerle dolu, bugünün güzel yönlerini deneyimlemeyi seçiyorum diyebilirsiniz. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Kılıç ikilisi ve nedamet. Pişmanlık enerjisini çok fazla sürdürmemeye dikkat etmeniz gereken bir günün içerisindesiniz. Kararsızlıklarınız olacak. Geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeylerden dolayı pişmanlık duyabilirsiniz. Üzüntü içerisinde olabilirsiniz. Artık ama net kararlar almanız gerekiyor. Özellikle bugün
bu üzüldüğünüz konuyla ilgili de net kararlar alıp o sayfayı kapatmanız gerekiyor diyebilirim. Bu kararı neye göre almalısınız? Bu kararı sezgilerinize göre almalısınız. Lütfen bu tür durumlarda, pişmanlık, kızgınlık, öfke gibi durumlarda öncelikle sevgiyle yaklaşın kendinize. Kendinizi de başkalarını da yargılamamaya özen gösterin. Çünkü burada yaptığınız her yargılama, her negatif öfkeyle, kızgınlıkla gelecek olan bir yaklaşımınız hayatınıza bu tür enerjileri daha da arttırarak, çoğaltarak size getirecektir. Bugün konuşamıyorum, kusura bakmayın. O yüzden lütfen net kararlar alırken de ya da herhangi bir olayı düşünürken de yargılamayın kendinizi başta. Aynı zamanda çevrenizdeki insanları da. İki seçen arkadaşlarımız, sizler de bir karar verme aşamasında olacaksınız. Siz de değnek ikilisiyle bir ikilemin içerisinde olacaksınız. Ama burada sizde çok daha özel bir mesaj var diyebilirim. Direnmek ve değnek ikilisiyle. Şimdi değnek ikilisinde şu var. İlişkiye kalpten katılamama durumu. Ne kadar bilinçli tarafınız hayır ben severek yaşıyorum her şeyi diyor olabilirsiniz ama kalbinizi açmanın çok sağlıklı, doğru olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Gerçek sevginin olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Gerçek bir ilişkiden korkuyor olabilirsiniz. O yüzden burada direndiğinizi söylüyor kartlar ve bugün daha çok kalbinizde aşka, sevgiye açmak üzerine çalışmalar yapmanızı tavsiye edebiliriz. Üçü zaten arkadaşlar. Kılıç onlusu ve vuslat. Özlemi çekilen ve sevilenle bir araya gelme isteği. Kılıç onlusuyla beraber ciddi bir pişmanlık ve üzüntü içerisinde siz de olacak olabilirsiniz. Çok fazla yara aldığınızı, arkanızdan çok fazla işler çevrildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Size bir kart alacağım ama daha net olması için. Diğer kartlarda buna ihtiyaç yok ama. Evet. Her ne yaşadıysanız sıkıntılı bile olsa özlem duygusu çok yüksek geliyor ve bazılarınız kendinize bu konuda kızıyor olabilirsiniz. Ya sana neler yaptı hala özlüyorsun bu kişiyi diye ama burada çok ciddi bir şifa çalışmaya başlamış. Lütfen yaşadığınız şeylerde karşınızdaki kişinin size ne yaptığındansa bana neyi hissettirdi, neyi hatırlattı ya da ben neyi görmeliyime odaklanarak bu alanı şifalandırabilirsiniz. Bugün şifa enerjisi daha da aktif olacak sizin için. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.